Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Katalan açılışı ve devam yollarını paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet. D4, Atf6, C4, E6, E3, G6, fil G2, fil G7'den sonra şimdi artık burada yavaş yavaş devam yolları üzerine konuşabiliriz. Katalan açılışını zaten iskelet olarak böyle biliyoruz. Şimdi bundan sonra nasıl devam etmeliyiz şeklinde konuşmamız gerekirse şöyle bir devam yolu var. Şimdi at F3 oynayabiliriz mesela. Ya da at C3 oynayabilirim ya da E4 mesela tercihi de yapılabilir. Şimdi öncelikle at F3'ü incelemem gerekirse ben hızlıca bir kısa rok atmak istiyorum derseniz at F3 ile başlayabilirsiniz. Ama şurada dikkat etmeniz gereken bir hamle var. Mesela D5 gibi bir hamle almaya kalkışmamak gerekiyor. Çünkü alırsanız E5'ten sonra siyaha hafif bir üstünlük kaptırmış olursunuz. Peki nasıl devam etmeliyiz o zaman D5'e? Mesela at C3 olabilir. At C3 devam ettikten sonra rakibin A5 hamlesine karşı siz A4 oynadığınızda kısa rok, kısa rok ve burada at C6'dan sonra siz burada hafif bir üstünlük zaten sağlamış bulunuyorsunuz. Mesela örnek olarak nasıl devam edebiliriz burada? Vezir B3 olabilir. Fil F4 olabilir. Mesela Vezir B3 hamlesine rakibimizin ne gibi bir hamlesi var? At B4. Mesela başka bir hamlesi var mı diye bakalım. H6 gibi bir hamlesi var ama şu anda gerekmeyebilir. At B4 daha saldırgan duruyor. Peki at B4'e karşı ne yapmalıyız? Kale D1 gibi bir hamle uygun olacaktır diyelim. Yine burada beyazlar hafif bir üstünlük sağlamış oluyor. Peki. Tekrar şimdi at F3'e geri dönersek. At F3'ten sonra rakip D5 yapmaz da direkt kısa rok atarsa aynı şekilde biz de kısa rok atıyoruz. Burada zaten beyazlar yine üstün. Şimdi burada nasıl devam etmemiz hususunda aslında siyaha bakmamız gerekiyor. Siyahın nasıl devam edeceği de önemli. Şimdi direkt saldırgan bir şekilde at E4 hamlesini yapabilir. Ama aslında pek tercih edilmeyen bir hamle. Genelde burada at C6 tercih edilir. Biz ona bakalım. At C6'dan sonra şimdi biz de at C3 ile devam edersek rakibimiz burada D5 yine oynayabilir. Ama şimdi biz burada artık at E5 hamlesine sahibiz. Rakip bunu almak isterse D5'ten sonra aslında izole piyonumuz burada kalmış olsa bile at G4'ten sonra burada F4 hamlemiz var. Şahın çaprazın açıldığına çok takılmayın. Çünkü sadece vezirle bir herhangi şah tehdidinde ya da şah çekme tehdidinde bulunabilir. Buna da zaten A3 ya da D4 gibi hamlelerle engel olabilirsiniz. Zaten fille herhangi bir şah çekme durumunu e, yani aslında öyle bir durumu da yok şu anda. 3 hamle harcaması gerekiyor. Kale E8, fil F8, fil C5'ten sonra hani bu çaprazın açılmasına bir endişe duymamamız gerekiyor diyelim. F4'ten sonra zaten beyazlar burada yani neredeyse artı bir denecek kadar bir üstünlüğe sahip. Zaten değerlendirme çubuğunda siz de görüyorsunuz. Burada zaten artık C6 ile devam ettikten sonra bu fil zaten C8 fili özellikle ölü bir durumda. Daha da öldürüyorsunuz. Burada beyazların üstün olduğunu tekrar belirtmiş olayım. Şimdi peki at F3'ten sonra tekrar nasıl devam edilebilir diye baktığımızda D5'e baktık, kısa roka baktık, bir şeye daha bakmadık. Bu tercih edilen bir devam yolu olabilir. Şimdi D6'dan sonra ne yapmalıyız acaba? Bir F4 mü yapsak? Acaba at C3 mü yapsak? Kısa rok mu yapsak? Aslında sizin tercihinize bağlı. Ben direkt rok atayım, şahımı güvenliğe alayım, hani alayım derseniz yapabilirsiniz. Ama yok. Ben atımı C3'e getireceğim. İşte E4 ve D5'te bir kontrol sağlamaya çalışacağım derseniz bu da sizin tercihiniz. Aslında birbirine ikisi de yakın. Kısa rok ya da at C3. İkisi de iyi hamle. Sizin tercihinize bağlı olarak tabii ki durumlar gelişecek. Bir F4 biraz daha az önerilen bir hamle olsa da bir F4 de iyi bir hamledir.
Ben bu varyanta ya da işte Katalan açılışının varyantlarına çalışırken genelde böyle oynamaya çalışıyorum. Fil F4 oynarım genelde ya da kısa rok oynamaya çalışırım. Çünkü at C3'ten sonra şimdi düşündüğümüzde ne gibi bir hamleyle karşılaşırsam hani bir sıkıntı yaşar mıyım diye düşünürsek hani at C6'dan sonra şimdi aslında bir tehdit yok. Biz tekrar devam ediyoruz. Kısa roktan sonra şimdi burada fil E3 hamlesi öneriliyor. Peki neden? Şimdi burada D5 hamlesinden sonra ne yapıyoruz? At E5'te devam ediyoruz. Aslında yine aynı devam yoluna gelmiş olduk. Peki burayı şimdilik es geçiyorum. D6 hamlemiz vardı. D6'dan diyelim ki kısa rok yaptık. Ben kısa rok tercihinde bulunuyorum bu arada. Kısa roktan sonra rakibimiz kısa rok yaptıktan sonra kale E1 oynuyorum. Kale E1'in amacı E4, at C3 ve E5 tabii ki sürebilmek olmalı. Yani rakibimizin tercihi aslında burada kale E8 de olabilir ama öncelikle tabii ki A5 daha mantıklı duruyor. B4'ü bir nebze de olsa kesebilmek ve vezir kanadından başlatabileceğimiz herhangi bir saldırıyı tabii ki de engellemeye çalışmak olmalı diye düşünüyorum. Kale E8 oynarsa da aslında yine bir kötü bir durumu yok. Ama beyazlar tabii ki yine hafif üstün durumda. Yine at C3'te devam edecek burada beyazlar. Şimdi siyahlara bir hamle bakacak olursak yine at C6 gibi bir hamlemiz var. E4, E5. Burada D5 tabii ki sürmemiz muhakkak. Biz D4 karesinde bir zayıflık oluşturuyor gibi gözüksek de bunu yapmamız artık şart diye düşünüyorum. Ki at D4 hamlesine zaten at D4, E4 ve at B5 hamlesinden sonra C5 gibi bir fantastik bir hamle önerse de bilgisayar bunu yapmak çok kolay değil bence. Çünkü BC6, DC6, BC6'dan sonra at D4'ten sonra burada vezir B6 hamlesi var. At C2'den sonra ise düşündüğünüzde file 6 deneyebilir rakibimiz. Yani buna da B3 yapılabilir sanki ama tabii böyle daha dikkatli bakarsak at E3 gibi de hamleler tabii ki yapılabilir. Evet, at F3 bu şekilde. Peki ben E4 ile devam etmek istiyorum derseniz ne yapmalıyız? Hani onu bir göstermek istiyorum. E4'ten sonra şimdi burada aslına bakarsanız D5 hamlesi mantıksız olur. D5 çünkü iki tane buraya bakan taşa siz resmen atıyorsunuz kendinizi. D5 piyonunuzu atıyorsunuz. Bu tabii ki uygun olmaz. Burada D6 hamlesi daha çok önerilen bir hamle diyebilirim. Peki burada şimdi neden at F3 yapamıyoruz? Çünkü E4 piyonumuz boşta. Şu anda fil tutuyor bu piyonu ondan ötürü. At C3 yapsaydık belki at F3 yapılabilirdi ama şimdi burada beyaz için önerilen hamle at E2 hamlesi olabilir mesela. At F4 ya da at C3, at B D2 gibi hamlelerle aslında piyonun savunmasını sağlamlaştırıyoruz. Ondan sonra B3, fil B2 gibi hamlelerle fianchetto şeklinde iki filimizi geliştirerek devam etmiş oluyoruz aslında. Peki siyah burada nasıl devam edebilir? Bizim at E2 hamlemizden sonra. Düşünüyoruz E5 olabilir mi? Olabilir. Kısa rok olabilir mi? Yani bu merkezdeki piyon yapısına karışmadan ben kısa rok yapsam ne olur diye düşünürsek mesela burada da at BC3 var. E5 işte D5'ten sonra ne yapabilir? At H5 devam edebilir. Yani düşündüğünüzde aslında mantıklı. Şimdi file 3 hamlemiz bizim kuvvetli. İki tarafa da bakan bir filemiz var. Savunmaya tabii ki dönebilecek her an bir mevcut konumu var. Şimdi peki at H5'in amacı neydi diye sorarsanız F5 yapmak. Kesinlikle F5 yapmak burada konumu çok değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Eğer siz bunu alırsanız ve de fil F5 alırsanız burada beyazlar çok üstün kalıyor ama işte F5
G F5'ten sonra siz burayı biraz zayıflatmayı göze alırsanız burada F4 oynamak zorunda kalıyorsunuz. Yani Pirin yolu burada aslında tıkanmış gibi dursa da yine de merkezi kitleme adına önemli bir hamle yapmış oluyorsunuz diyelim. GF5 yaptıktan sonra tabii ki. Şimdi burada F4'ten sonra nasıl devam edebiliriz diye düşündüğümüzde ise yani at D7 hamlesiyle devam edilebilir. Vezir D2 ve A6 hamleleriyle devam ediyorsunuz. Hani atın B5'e gelmesini engellemek adına yapılan bir hamle. Ama bundan sonra bu F4'ü yaptıktan sonra uzun rok atmak isteyeceğiz tabii ki. Uzun rok atmamız gerekiyor. Bu da artık kısa rok çok riskli. Olabilir. Uzun roku ben burada tercih edebilirim mesela ama kısa rokta bilgisayarın önerisine göre tabii ki mevcut gözüküyor. Evet. Şimdi E4'ten sonra dedik. Burada nasıl bir hamlemiz var? D6 hamlemiz var demiştik. Peki E4'ten sonra nasıl bir devam yolu sunabiliriz? D6. At E2 değil de at C3'ten sonra nasıl bir devam yolu hani yapılabilir diye düşünsek yine E5'ten aslında devam ediyor burada. Peki D5'ten sonra zaten burası siyahın roku bozulsa da aslında çok o kadar kötü kaldığını söyleyemeyiz bu konuda. Şimdi şahını E7'ye işte kale D8, şah F8 gibi ya suni rokla aslında devam edebilir siyahlar ama bu tercih edilmeyebilir. Şimdi burada beyazlar da B3 ile devam etmeli tabii ki. Fil B2 gibi hamleler mevcut. Bu filimizi şimdi G2'deki Fianchetto filimizi tabii ki buradan bir şekilde kurtarmamız gerekiyor. Çünkü çaprazı burada kapalı olduğu için aslında çok da etkili bir fil konumunda değil diyebiliriz. Evet. Şimdi burada E4 hamlelerinde baktıktan sonra at C3'te devam edebiliriz. Bu arada varyantlar yetişmezse bunun ikinci bölümünde çekebilirim. İsterseniz bunu da tabii ki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer katılan açılışının hani incelemediğimiz devam yollarını incelememi isterseniz diye söylüyorum. İsterseniz ikinci bölümde inceleyebiliriz bunu. Şimdi at C3'ten sonra burada yine D5 hamlesi aslında bilgisayar tarafından önerilse de biz yine bunu almıyoruz. Yani almamız bizim için iyi değil. Bunu zaten bahsetmiştim. ED5'ten sonra siyaha hafif bir üstünlük vermiş oluyoruz. Peki ben burada nasıl devam etmeliyim diye düşündüğünüzde at F3, fil G5 ya da vezir C2 hamleyle devam ederiz. Peki en iyisi hangisi acaba diye düşünsek at F3 hamlesi. Kısa rok. Kısa roktan sonra şimdi burada baktığınızda aslında at C6 ile devam edebilirsiniz. Ama burada yine at E5 olaylarına dönüyor aslında. Yani çok böyle aman aman farklılık gözükmüyor. Peki at C6'dan başka bir hamlemiz yok mu? Yine A5 hamlesi var. B4'ü kesmek adına ama burada farklı bir durum var tabii ki. A5'ten sonra şimdi B3 yapmanız halinde ve fil A3 gibi bir tehdidiniz var. At B5'i tabii ki bir de yapmak isterseniz daha doğrusu A6 hamlesi artık zaten mümkün olmadığı için böyle bir durum mevcut diyebilirim. Siyahlar burada B3'ten sonra peki at E4 ile devam etse ne olur diye düşündüğümüzde at E4 almayacağız tabii ki. At E4 alırsak D E4'ten sonra aslında burada tempo kaybımız oluyor. Gösterebiliriz. At E4, D E4'ten sonra at E5 ki burada siyahlara hafif bir üstünlük vermiş olduk. C5'ten sonra şimdi burası aman aman karışıyor zaten. Fil E4'ten sonra F6, at F3 ve siyaha tamamen ibre dönmüş durumda. Biz Katalan açılışına ne kadar avantajlı çıkabilirsek o kadar iyi bizim için. At E4'ten sonra burada tabii at E4 almamız gerektiğini tamam anladık ama nasıl devam etmeliyiz?
Burada 2 hamle var. Vezir C2 ya da fil B2'li hamle. Yani fil B2 hamlesiyle devam etmemiz gerekiyor. Peki 2 hamleye de bakalım. Vezir C2'den sonra rakip ne yapabilir? C5 ile devam edebilir. Biz nasıl devam edebiliriz? Fil B2 ile devam edebiliriz. Aslında yine aynı yolları sunabilir. Atımızı burada bir şekilde savunmak amacıyla ve de burada çaprazda bir etki oluşturabilmek amacıyla taşlarımızı buraya getirmeyi amaçlıyoruz. Artık siyahların yapması gereken tek hamle bu oluyor. Peki vezir C3'te almak daha sağlıklı gözükse de fil C3 daha mantıklı gözüküyor. Şimdi C'de 4'ten sonra fil D4, at C6'dan sonra fil G7, şah G7 ve beyazlar burada yine hafif bir üstünlük sağlamış oluyor. Peki. Şimdi peki E4, at F3, at C3 hamlelerinden başka bir hamle yapamaz mıyız diye düşündüğünüzde aslında pek önerilen bir hamle yok. Burada kendimiz düşündüğümüzde hani ben nasıl bir farklı hani devam yolu geliştirebilirim diye düşündüğümüzde ise şimdi belki de rakibimiz Katalan açılışına hazırlıklı. At F3, at C3 ya da E4 özür diliyorum. İşte E4 hamlelerine hazırlıklı diyelim. Peki biz burada nasıl bir şey geliştirebiliriz? Mesela fil G5 hamlesi olabilir ama fil G5'e burada ne yapmaya amaçlayacaksınız? H6'dan sonra sizin fil F4 hamleniz var ve de burada G5 hamlesine ne oluyor? Bunu tam hesaplamadık aslında. Fil D2 hamlesi varmış. Peki. G5 yapması çok önerilmiyor. At C6'ya devam etmemizi öneriyor. Peki. D5. At E7. Pekala. Değişik bir devam yoluna gidiyoruz. Ben burada D6 sürebilirdim bu arada. Ne kadar iyi ne kadar kötü bilemem. Hmm. Çok da iyi değilmiş. D6 fil D6'dan sonra şimdi evet. Çok muhteşem bir devam yolu vermedi. Çünkü burada vezir B6 hamlesi var. B2 piyonuyla birlikte filimizi tehdit ediyor. Aslında fil E5 hamlesi kötü mü kalıyor onu anlayamadım. Evet. At E4 var çünkü bunun. Peki. Bir G5'ten başka bir hamle düşünebilir miyiz? Düşünemiyoruz şu anda aslında baktığınızda. 3 tane devam yolu önerebiliriz. Hani burada farklı devam yolu D5 çok iyi olmayabilir. Yine beyazlar hafif bir üstünlük sağlamış olsa da evet. Kesinlikle burada gösterdiğimiz 3 hamle daha sağlıklı gözüküyor. E4, at F3, at C3. Peki bunların incelemediğimiz devam yolu var mı? Ona bir hemen bakalım. E4, D6 dedik. Kısa rokuna bakmıştık. D5'i zaten zararlı dedik. Kısa rokundan sonra peki E5 demiş miydik? At E8, at C3. Bunu incelediğimizi pek hatırlamıyorum. D6, fil F4, G5. Yani at E8'in atım E8'de olması tabii ki ne kadar iyi siyahlar için bilemedim. Çok kötü kalıyor siyahlar. Burada o zaman kısa rok yapmak çok sağlıklı gözükmeyebilir. E5 var çünkü bu. At H5 yapabilirsek ne olur? G4 var buna da. Peki. Şimdi ben de sizlerle birlikte ufaktan aslında bir pratik yapmış olduğum için bazı varyantlara bakamamıştım. Şimdi sizlerle birlikte bakıyorum. Peki. E4'e başka ne hamlemiz var? D6 demiştik zaten. Başka H3 gibi bir hamlemiz var. At E2 demiştik. At C3 demiştik. Tamam. E4 bu kadar diyelim. At C3 hamlesine direkt bakmış mıydık? Peki D5 demiştik ya da D6 demiştik. Fil F4, at B D7, at F3, E5, D E5, D5, fil E5'ten sonra at E5, vezir D8, şah D8, at E5'ten sonra
Burada şah eğri yapmanız mecburi bu arada. Şah eğri yapmazsanız çok üstün kalır beyazlar. Pekâlâ. Çünkü aslında file altıyla burayı tutamıyorsunuz. Fil B7 gibi bir hamleniz var. Yani evet. Çünkü kale B8'de yapamazsınız. At C6'ya böyle bir hamleniz mümkün. Evet. Çok muhteşem varyantlar bu arada. Satrancın ne kadar geniş bir oyun olduğunu buradan anlıyoruz aslında. Yani ne kadar çok çalışmamız gerektiğini buradan anlıyoruz. Bir sürü düşünmemiz, öğrenmemiz gereken devam yolu var gerçekten. Evet. Şah E7'den sonra beyazlar yine üstün kalmış bulunuyor. Peki at C3 demiştik. Şimdi at C3'ten sonra başka bir hamle yoksa zannediyorum. Hani fazla zorlamanın bir anlamı yok. Evet. Ve D5 gibi hamleler. Sarok'tan sonra at C6 vesaire vesaire. At E5 yine at E7 muhabbetine döndürüyor zaten. Başka bakabileceğim bir hamle var mı diye bakalım. At F3'ten sonra D5'e baktık. At C6'nın aslında ufaktan iyi olduğuna değinmiştik. D5 ve kısa rok hamlelerine bakmıştık. Evet. Bugünlük bahsedeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım öğretici ve keyifli bir video olmuştur. Elimden geldiğince Katalan açılışının varyantlarını anlatmaya çalıştım. Eğer bu bölümün ikinci bölümünde isterseniz bu Katalan açılışının ve de varyantlarının eee, nasıl diyelim işte özel bir örnek veriyorum. İşte Katalan açılışı diyelim ki Korçno'yu mesela bildiğim benim. Korçno'nun oynadığı bir oyunu incelememi isterseniz ya da işte örnek veriyorum Carlsen'in oynadığı bir oyunu incelememi isterseniz de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet. Bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım öğretici bir video olmuştur. Kesinlikle videolarımın amacı da öğretici olmasıdır diyerek eee, videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Eee Katılan açılışı ve varyantları hakkındaki düşüncelerinizi, bu açılışın iyi olup olmadığını, işte bunun devam yolu çürütüldü vesaire gibi düşünceniz varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız, eee, yaptığım videolardan, eğitici içeriklerden vesaire memnunsanız da abone de olabilirsiniz arkadaşlar diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.